Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte okuduğum bölümle alakalı yaşadığım zorlukları nasıl tercih ettim, bölümümle alakalı en çok sorulan 4 tane soruyu cevaplayacağım. İlk olarak nasıl tercih ettim? Bundan başlayalım. Ben İmam Hatip çıkışlı bir öğrenciydim ve liseyi ailemden uzakta okuduğum için üniversiteyi ailemin yanında okumak istedim ve Akdeniz Üniversitesi'ni çoğunlukla tercihime ekledim. Tercih yapmak için okuduğum ilçeye gittim ve oradaki rehberlik hocamdan yardım alarak ve ailemin doğrultusunda bir tercih listesi oluşturdum. Yazdığım tercihlerin gelmemesinden çok korkuyordum. Akdeniz Üniversitesi'nin sayfasına girdim ve bölümleri tek tek baktım, inceledim. Acaba hangisi bana uygun, bunu yapabilir miyim, şunu yapabilir miyim diye hepsini tek tek inceledim. Ve aşağılara doğru indikçe mekatronik yazısını gördüm ve acayip ötesi dikkatimi çekti. Hemen Google'a mekatronik yazıp önüme çıkan sayfaları tek tek inceledim. Ve içindeki yazılan şeyler beni o kadar etkiledi ki işte gerek robotik kodlama, yazılım, AutoCAD, CNC bunlar benim çok dikkatimi çekmişti. Ve tercih listeme eklemek istedim. Rehberlik hocama sordum. Hocam hani nasıl bir bölüm yapabilir miyim vesaire gibi sorular sordum. O da bana demişti ki zor bir bölüm ama üstesinden gelebilirsin demişti. Hemen tercih listeme ekledim. Daha sonrasından aileme söyledim. İlk olarak babama söyledim. Babamın mesleği de bu bölümle alakalı olduğu için çok sevindi ve sonuna kadar hani arkandayım, destekçinim dediği için ben daha da gaza geldim. Daha sonrasında anneme söyledim. Annem pek ılımlı bakmadı, sıcak bakmadı bu duruma. Tercihlerin açıklanma vakti geldi. Aşırı heyecanlıydım o gün. Şu andaki olduğu gibi. Buraları hızlandırırız tabii. Yönetmenim niye kızıyorsun? Tercihlerin açıklanacak olduğu güne geldik. Hemen sisteme girdim. Elim titreye titreye böyle yazıyorum. Sonra bir baktım. Akdeniz Üniversitesi Mekatronik. O kadar şaşırdım ki. Yani hem heyecanlıyım. Yani boşta kalmaktan çok korktuğum için o yönden heyecanım daha da arttı. Ve babamın istediği, benim de çok merak ettiğim ve ilgimin olduğu bir bölümün gelmesi beni daha da heyecanlandırdı. Ardından heyecanımı tüm arkadaşlarımla, ailemle, hocalarımla paylaştıktan sonra zaman ilerledi ve kayıt dönemine geldik. Kayıt döneminde hiçbir fikrim yoktu. Çünkü üniversitedeki kayıt dönemi, o ders seçimi, harç parası yani ikinci öğretimsen harç parası yatırma yani bu evrelere çok yabancıydım ve hiçbir fikrim yoktu ve çevremden de yardım alabileceğim hiçbir kimse yoktu. Çünkü zaten yaşıtlarım da benimle aynı o duyguları yaşıyordu. O yüzden yalnızdım. Ailemin de bilgisi yoktu. Daha sonrasında aklıma bir fikir geldi. O da Instagram'dan, Facebook gruplarının Akdeniz Üniversitesi sayfalarına girdim. İtiraz sayfaları vesaire vardı. Sayfaları tek tek yazdım. Post falan paylaşıyorlardı. Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan arkadaşlar işte bu postun altında birleşelim vesaire gibi şeyler görmüştüm. Hemen o yorumları okudum. Hani belki benimle aynı bölümü kazanan birisini bulabilirim ve ondan yardım alabilirim. Ya da bir üst sınıftan birilerinden yardım alabilirim diye hemen o yorumlara girdim. Ve bir tane 3 sınıf bir arkadaş buldum kendime. Ona mesaj yazdım. Dedim ki hani ben bölümü daha yeni kazandım ve bu sistemle alakalı hiçbir fikrim yok. Bana yardımcı olabilir misiniz dedim. O da sağ olsun beni kırmadı. Tüm evrelerini bana yazıp attı. Ardından ders kayıtlarımı yaptım ve okulun açılma vaktine geldim. Sudan çıkmış bir balık gibiydim adeta. Kendimi bir anda o ortamda buldum. Okulun ilk haftası ekle çıkar haftası olduğu için yoklama vesaire alınmıyormuş. Öğrenciler keyiflerine göre. Ben ilk hafta gitmeyi tercih ettim çünkü utangaç birisiyim. Bunu arkadaşlarım izleyince bayağı gülebilirler. Çünkü onların yanında hiç utangaç değilim. Her neyse. Çok utandığım için alışma sürecim olur bu benim için. Daha iyi olurum. Kendimi daha rahat hissederim diye düşündüm ve ilk hafta okula gittim. Ama ben derslere giremedim. Çünkü fakültede kız sayısı çok azdı. Bir elin parmak sayısını geçmez yani kesinlikle geçmezdi. Ve insanlar tesettürlü, başörtülü olduğum için bana çok acayip bakıyorlar. Bu tabiri hiç sevmiyorum ama sanki böyle uzaydan inmişim gibi bana bakıyorlardı. Hem bir bayan olduğum için hem de kapalı olduğum için. İkinci haftaya geldik ve artık o derslere girmem gerektiğini biliyorum. Çünkü artık yoklama alınmaya başlayacak. Yoklamadan ziyade dersin başını kaçırdıktan sonra devamının bende çok da iyi olabileceğini düşünmediğim için artık kendimi koşuluyordum. O derse girmek zorundasın, o derse girmek zorundasın diye. İlk haftalarda tabii tanışma dönemi olduğu için hocalar tek tek işte adın soyadın hangi liseden geliyorsun,
Matematik dersindeydik yanlış hatırlamıyorsam. Sıra bana geldi. İşte adımı soyadımı söyledim. Nereli olduğumu söyledim. Babamın mesleğini söyledim. Ardından hangi liseden mezun olduğumu söyledim. Hoca bana çok garip bir şekilde baktı. Dedi ne alaka? Hani senin burada ne işin var? Direkt bana bu cümleyi söyledi. Daha sonrasından sınıftaki insanların gülüşmelerini duydum. Hocanın zaten yüzü önümde. Görebiliyorum mimiklerini ve hareketlerini, ne kadar benden rahatsız olduğunu. Evet, İmam Hatip çıkışlıyım. Hani niye bu kadar şaşırdınız hocam falan dedim. Sizde genellikle kalıplaşmış bölümler var dedi. Anlamadığımı dile getirdim ona ve dedi ki siz genelde ilahiyata gidersiniz ya da işte öğretmenlik vesaire ya da ev hanımlığı. Direkt bunu dedi ve ben gerçekten idrak edemedim, yani hani mantığını çözemedim. Her neyse dedim ki hani İmam Hatip mezunu birisinin ya da İmam Hatip mezunu olmasa da olur, başörtülü birisinin bu bölüme gelmesi yasaktı ve benim bundan haberim yoktu da yanlışlıkla mı geldim? Hani aklıma bu geldi ve bunu dile getirdim. Daha sonrasında işte biraz çekişme vesaire oldu ve hoca bana tabii ki de taktı. Dersinden geçirmedim. Ki ben de derslerine girmek istemiyordum zaten. Hiçbir şekilde girmek istemiyordum. Sınavlarına dahi çalışmak istemiyordum. Dersten geçmem gerektiği için de başka bir hocadan aldım. Öylelikle dersi geçtim. Bu anlattığım olay sadece tek bir olaydı ve daha sonradan birkaç tane daha olay olmuştu. Can sıkıcı oluyordu ama hiçbir zaman da bunu bir engel görüp de bırakma gibi bir durum olmadı. Şimdi de sizlerle mekatronik bölümüyle alakalı en çok merak edilen ve en çok sorulan 4 tane soru üzerine konuşacağız. İlki maaş. Mekatronik bölümünden mezun olan bir kişi ne kadar maaş alır? Şöyle ki üniversitedeki işleyişle sahadaki işleyiş çok farklı oluyor. Üniversitede biz daha çok kağıt üzerine, yani teorik olarak görüyoruz. Ama sahada daha çok uygulama olduğu için firmalar bizim bütçemizi, yani verecek oldukları maaşı şununla belirliyor. Bu kişi daha yeni mezun oldu. Evet, bilgileri taze olabilir ama uygulamada sıfır. Bu yüzden bize verecek oldukları maaşı şu anki piyasa üzerinden değerlendirecek olursak asgari ücretin bir tık fazlası oluyor. Kişilerin aklına şu da geliyor. Biz bunca yıl okuduk, bunca yıl emek verdik ve maaşımız bu mu? Ama firmalar da kendince haklı. Çünkü sen o kişiye 1,5-2 ay boyunca hiçbir şekilde gelir elde ettiremeyeceksin. Daha çok sen o kişiden alacaksın. Ama firma senden bir şey alamayacak olduğu için 1,5-2 ay boyunca seni deneyecek. Eğer sen o firmaya istediği şeyi veremezsen zaten sonu hüsran. Yani işine son verilmeye kadar gidebiliyor. Bir diğer merak edilen soru da benim fiziğim iyi değil ya da matematiğim iyi değil, bu bölümü yapabilir miyim? Şöyle ki benim de matematiğim ve yani matematik dersim ve fizik dersim çok da iç açıcı değildi. Ama bunda en büyük etken de bence insanın içindeki istek. Eğer sen bu bölümü gerçekten isteyerek yazdıysan, severek yapıyorsan ya da gerçekten bu bölüme bir merakın varsa zaten bu derslerin üzerine gideceksin ve bu konuları halledeceksin. Evet, temel de gerekiyor ama zaten ilk bu bölüme başladığınızda hocalar her şeyin en temelinden başlatıyor. Matematiği de dahil. Az önce de dediğim gibi gerçekten isteyerek yazdıysanız ve bir merakınız varsa bu derslerin üzerine gittikçe zaten bilgilerinizin üstüne bilgi katacaksınız ve bu derslerden başarılı olacaksınız. Ama eğer bu bölüme bir merakınız ya da bu bölümü okumak istemiyorsanız en başından bırakırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü istemediğiniz bir işi yapacaksınız ileride ve ileride geriye dönme gibi bir fırsatınız olmayacağı için en başından bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Ve bir diğer merak edilen sorumuz da sosyal hayat. Bu sorunun cevabı aslında kişiden kişiye değişebiliyor. Çünkü eğer o kişi sadece sınıfı geçmek için bu bölümü okuyorsa sosyal hayatı daha rahat geçiyordur. Ama eğer gerçekten bu bölümü bitirdikten sonra belli bir yerlere gelmek istiyorsa da sosyal hayatı biraz kısıtlanabiliyor. Kendimden örnek verecek olursam da haftada en az 2 defa düzenli çalışırsanız hem sosyal hayatınızı güzel bir şekilde ilerletebilirsiniz hem de okulunuzu güzel bir şekilde ilerletebilirsiniz. Ve son merak edilen sorumuz da iş imkanı. Mekatronik bölümü çok geniş yelpazeye sahip olan bir bölüm. 3 tane mühendisliğin birleşimi bir bölüm. Makina, elektrik elektronik ve yazılım mühendisliği. Mekatronik mühendisliğinin iş imkanı diğer mühendisliklere göre biraz daha fazla oluyor.
ve mekatronik mezunu birisi şu an aklınıza gelebilecek her türlü sektörde de çalışabilir. Dediğim gibi çok geniş bir yelpazeye sahip. Bunun nedeni de şu anki tüm fabrikalar, firmalar, şirketler otomasyon üzerinden ilerliyor. En çok merak edilen sorular bunlardı. Eğer daha fazla merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Umarım çektiğim videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu likelamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.